Efendim herkese merhabalar. Ben İlkay Zaman yeni bir video ile karşınızdayım. 2023 yılı içinde Amerikalıların %40'ının eyalet değiştireceğini söylesem ne düşünürdünüz? Neredeyse nüfusun yarısı. Aslında her yıl Amerikalılar eyalet değiştiriyorlar, şehir değiştiriyorlar, insanlar taşınıyorlar. Bunun belli başlı sebepleri var. Ama özellikle 2023 yılında bu rakamın %40'a varması bekleniyor. Gerçekten de büyük bir rakam. Peki insanları taşınmaya iten sebepler neler? Ben size hemen sayayım. 1. Yüksek yaşam maliyetleri. Bulunduğunuz eyalette ya da şehirde yaşam maliyetlerinin yükselmesi hayat kalitesini aşağı doğru çekiyor. İnsanlar da artık özellikle bu yıl 2023 yılında buna hiçbir şekilde müsamaha göstermiyorlar. Tabii doğal olarak da yaşam maliyetleri daha düşük olan, yani benzinde, markette, yani günlük hayata yansıyan tüm fiyatların daha düşük olduğu eyaletleri tercih ediyorlar. İkincisi iş fırsatları ve daha iyi yıllık kazançlar. Amerika'nın genelinde işsizlik oranı %3.4. Yani aslında çok düşük bir oran. Ama birazdan listede göreceğiniz eyaletler arasında 2.1'lere, 2.7'lere, 9'lara kadar düşen, işsizlik oranı düşen eyaletler göreceksiniz. Bu da insanlar için aslında iş fırsatının çok olması, daha rahat çalışma, mesela uzaktan çalışma, mobil çalışma gibi imkanların olması, daha yüksek yıllık kazançlar anlamına geliyor. Bu da faydalı. Üçüncü ve bence en önemli sebep yüksek fiyatlı evler ve yüksek kiralar. Amerika'da insanların en çok dikkat ettiği şeylerden birincisi ev fiyatları, kiraları. İkincisi de tabii ki yaşam maliyetleri. Bu ikisini bir araya getirdiğinizde, eğer bir işiniz de varsa, yıllık geliriniz de varsa en rahat yaşamı yakalama şansınız yüksek. Şimdi insanlar niye ev fiyatlarından ve de ev kiralarından yakınıyorlar? Çünkü mesela New York ve Kaliforniya'daki yüksek kiraların ya da yüksek ev fiyatları insanların canını yakıyor. Ama başka eyaletlerde çok daha geniş, daha lüks, belki daha da yeni yapılan yeni evler, güzel evleri insanlar çok daha düşük fiyatlara satın alabiliyorlar ya da kiralayabiliyorlar. Aynı zamanda vergi avantajı da yakalamak istiyor insanlar. Demin bahsettiğim New York ve Kaliforniya mesela bunlara en kötü örnek diyebiliriz. Çünkü çift vergi sistemi var. Hem eyalete hem de hükümete vergi ödüyorsunuz. Aynı zamanda bir de gelir vergisi ödüyorsunuz. İş fırsatları, iş olanakları, vergi, daha iyi yaşam koşulları, düşük yaşam maliyetleri, ev kiraları ve ev fiyatları dedik. İnsanlar taşınıyor dedik. Peki nereye taşınacak bu insanlar? Amerika 300 milyondan fazla insanın yaşadığı çok büyük bir kıta. Ülke demektense kıta demeyi tercih ediyorum. Gerçekten de bir kıtaya yayılmış çok büyük bir ülke. Peki bu insanlar nereye gidecekler? 2023 yılında insanların en çok taşınmak istediği 10 şehri ve tabii ki eyaleti sizler için derledim. Listemiz güzel şehirlerden ve güzel eyaletlerden oluşuyor. Her birinin birbirinden farklı avantajları var. İsterseniz hızlıca videoya geçelim. Şehirlere ve detaylarına geçmeden önce sizden ricam eller bir beğen butonuna gitsin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanala abone değilseniz eğer şiddetle abone olmanızı tavsiye ederim. Çana da tıklarsanız eğer ben video attığımda hemen bildirim size gelecek. Efendim 10 numaradan başlayalım. Fort Worth, Texas. Texas'ın en kalabalık 5. şehri. Ahılları, müzeleri ve kovboy kültürüyle ünlü. Şehir ayrıca birçok kolej ve yakındaki bazı iyi kolejlerde ev sahipliği yapıyor. Bunlar Texas Christian Üniversitesi, Kuzey Texas Üniversitesi ve Arlington'daki Texas Üniversitesi. Ayrıca Dallas-Fort Worth metro alanının bir parçası olarak da bilinir. İnsanlar genellikle Dallas'taki şehir merkezinde olmak istemeseler de yine burada yaşamak zorunda gibi hissediyorlar ve yaşıyorlar da. Fort Worth'ün birçok güzel semti bulunuyor. Normalde bu gibi bölgede kalmak için insanların en büyük nedenlerinden biri üniversitelerdir. Fort Worth bölgesindeki nüfus artışının güçlü bir itici gücü de okul için gelip okul bittiğinde hayatını burada devam ettirenlerden geliyor. Aslında bu bir klasiktir. Yani güzel bir yerde okuduğunuzda etrafınıza bakarsanız ya ben burada kalacağım dersiniz. Fort Worth da aynı öyle bir yer. Efendim Fort Worth enteresan bir şekilde 1980'lerdeki sayımda Dallas dizisinin başrol milyarderi vurulduğunda JR'dı galiba yanlış hatırlamıyorsam tam %2 nüfus kaybetmiş. Yaklaşık nüfusu 935 bin ve ortalama ev fiyatları 300 bin dolar civarlarında. Ortalama ev fiyatlarına baktığımızda bu çok gibi gelebilir ama burası gerçekten de uygun fiyatlı bir yer diyebiliriz. 2023 yılındaki işsizlik oranı yalnızca %3 ve buradaki insanlar oldukça iyi ücret alıyorlar. Ortalama yıllık maaş 60 bin dolar civarında. Fort Worth'ün 2030 nüfus sayımına kadar %20 büyüme kat etmesi bekleniyor. 9 numara San Diego, Kaliforniya. San Diego, Kaliforniya'nın ikinci büyük şehri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 8. büyük şehri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda Amerika'daki en iyi hava şartlarına sahip olduğu da kabul edilir ve Pasifik Okyanusu'nun hemen yanında Meksika sınırına çok uzak olmayan bir konumda yer alıyor.
Teknik olarak San Diego'nun 2 bölümü var. Ana gövdesi diye adlandırabileceğimiz kısım Meksika sınırının kuzeyinde sadece 5-10 dakikalık bir araba yolculuğu mesafesinde yer alıyor. Chula Vista, San Isidro ve Otamesa da San Diego'nun bir parçası ama ondan ayrı ve sınırın üzerinde yer alıyor. Tıpkı Los Angeles'ta şehir merkezi veya Los Angeles şehri ve ardından Long Beach limanına giden iki yol gibi benzer bir durumu var. San Diego, ılıman iklimi, güzel plajları ve San Diego Hayvanat Bahçesi, Balboa Park, USS Midway Müzesi, Legoland, SeaWorld gibi birçok eğlence ve kültürel merkeze sahip. San Diego'nun popüler olmasının en büyük nedenlerinden biri hava şartlarından ve genellikle ekonomik açıdan erişebilir olmasından geliyor. Çünkü Kaliforniya aslına bakarsanız tıpkı New York gibi en pahalı eyaletlerden birisi ama San Diego biraz daha bu konuda ayrılıyor. Pahalı ama Kaliforniya'daki diğer yerlerle karşılaştırdığınızda o kadar da pahalı kalmıyor. San Diego'nun yaşam maliyeti ulusal ortalamanın yaklaşık %4 üzerinde. Bu da fena değil diyebiliriz. Ayrıca trafik Los Angeles, San Francisco ve Kaliforniya'daki diğer bazı şehir merkezleri kadar kötü değil. Aslında Los Angeles kadar kötü değil desek yine de yeterli olur. San Diego'da yaklaşık 1,4 milyon nüfus yaşıyor ve ortalama ev fiyatları 735 bin ve 860 bin dolar aralığında. Bu rakamların çok pahalı olduğunu düşünebilirsiniz ama burası Kaliforniya. Bu fiyatlara alışmanız lazım. Ayrıca çift vergi ve gelir vergisi de eksi yönlerinden bir tanesi tabii ki. 8 numara San Antonio, Texas. San Antonio, Texas'ın ikinci büyük şehri ve nehir yürüyüşüyle tanınır. San Antonio, Texas Üniversitesi ve Trinity College dahil olmak üzere bir dizi kolej ve üniversiteye ev sahipliği yapıyor. En asgari şehirlerden birisi olmasa da yine de çok asgari bir şehir diyebiliriz San Antonio için yaşam anlamında. Yaklaşık 1,5 milyon bir nüfusa sahip, ortalama ev fiyatları da 260 bin dolar civarlarında, gerçekten de çok uygun bir fiyat. İşsizlik oranı %3 ve yıllık ortalama maaş 57 bin dolar. 57 bin doları düşük olarak görebilirsiniz aslında ama yaşam maliyetlerinin düşük olduğunu da göz önünde bulundurursanız 57 bin dolar çok iyi bir rakam denilebilir yıllık bir kazanç için. San Antonio'nun 2030 nüfus sayımına kadar da %21 büyümesi bekleniyor. 7 numara Denver, Colorado. Denver, Colorado eyaletinin başkenti ve en kalabalık şehri. Rocky Dağları'nın doğu kenarında South Platte Nehri'nin vadisinde bulunuyor. Şehir yüksek rakımı ve canlı sanat merkezi olmasıyla tanınıyor. Birçok sanatsal aktivite bulabilirsiniz. Ayrıca Denver yüksek rakım nedeniyle Mile High City olarak da adlandırılıyor. Futbol, beyzbol, basketbol ve hokey takımları olmak üzere 4 büyük spor dalında da oldukça iddialı bir şehir. Denver'da çok sayıda iyi kolej ve üniversite var. Bu eğitim için düşünenlere güzel bir haber diyebiliriz aslında. Yaklaşık nüfusu 717 bin kişi ve ortalama ev fiyatları 420 bin dolar. Şimdi 260 binden 420 bine çıkınca biraz kafanız karışmış olabilir ama her eyaletin ev fiyatları ve yaşam maliyetleri gerçekten de farklılık gösteriyor. Denver'daki işsizlik oranı %2,8, oldukça düşük. Metro bölgesinde ortalama maaşta 78 bin dolar. Biraz önce ev fiyatlarının 420 bin dolar olduğunu duyduğunuzda 57 bin dolar mı acaba yine diyecektiniz ama 78 bin dolar, hatta 80 bin dolar gibi fiyatla karşılaşınca yıllık maaşla aklınıza yatmıştır eminim. Denver 2010 ile 2020 yılları arasında, yani 10 yılda %19'luk bir büyüme kat etti. 2030 nüfus sayımına kadar da %23'e ulaşması bekleniyor bu rakamın. 6 numara Charlotte, Kuzey Carolina. Kuzey Carolina ve Güney Carolina son yıllarda Amerika'da en çok popüler olan eyaletler diyebiliriz ama onların da bazı sorunları var tabii ki. Kuzey Carolina'nın en popüler şehri desek yeridir Charlotte için. Son birkaç yıldır popülaritesi artmaya da devam ediyor. Carolina bölgesindeki en büyük şehir olan Charlotte, bankacılık sektörü, spor takımları ve gelişmekte olan ekonomisiyle tanınıyor. Gerçekten de yükselişte olan bir şehir diyebiliriz. Bank of America, Wells Fargo, Duke Energy gibi birçok Fortune 500 şirketi de burada bulunuyor. Charlotte'ın nüfusu yaklaşık 884 bin kişi ve tüm metro bölgesinde ise yaklaşık 2,6 milyon kişi yaşıyor. Charlotte'daki evler için ortalama fiyat 420 bin dolardan başlıyor ve işsizlik oranı yaklaşık 2,9. Ortalama yıllık maaş ise 74 bin dolar. Bu da insanların bölgeye gelmelerine olanak sağlıyor. Daha doğrusu akın etmelerine olanak sağlıyor diyebiliriz. 5 numara Nashville, Tennessee. Nashville, Tennessee'nin başkenti ve ülkenin country müzik merkezi. Nashville yemekleri, özellikle acı sosu ve güney misafirperverliğiyle tanınan bir şehir. Aynı zamanda eğlenceli de bir şehir. Hatta Nashville yakınlarında yaşayanlar üşenmeden hafta sonunu Nashville'de eğlenmek için geçirmeye can atarlar. Nashville, Vanderbilt Üniversitesi ve Belmont Üniversitesi gibi birçok koleje ve üniversiteye ev sahipliği yapar. Buraya taşınanların birçoğu enteresan bir şekilde müzikle ilgilenir. Biraz da müzik şehri diyebiliriz.
690 bin nüfusa sahiptir ve tüm metropol bölgesiyle birlikte yaklaşık 2 milyon nüfusa ulaşır. Nashville, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük 36. şehirdir ve aynı zamanda Tennessee'nin en büyük şehridir. Ortalama ev fiyatları Nashville'de 325 bin dolar, işsizlik oranı da 3.1. Yani Amerika geneline baktığınız zaman yine işsizlik oranı düşük, 0.3 puan düşük. Bu da iyi bir haber. Peki ortalama maaş ne kadar derseniz yıllık ortalama gelir 63 bin dolar Nashville'de. Fena değil gerçekten de, ev fiyatlarına oranla baktığımızda iyi de bir kazanç diyebiliriz. Yaşam maliyeti de yüksek olmadığı için Nashville çok tercih edilen şehirlerden bir tanesi. 2030 nüfus sayımına kadar da %24 nüfusunu arttırması bekleniyor. 4 numara Raleigh, Kuzey Carolina. Kuzey Carolina'nın ikinci şehri efendim. Yani Texas ve Kuzey Carolina'dan bol bol şehir göreceksiniz. Çünkü Amerika'da 2023'te insanların akın ettiği trend olan şehirler ve eyaletler bunlar. Kuzey Carolina'nın başkenti Raleigh'dir ve üniversiteleri Research Triangle ve büyüyen ekonomisiyle tanınır. IBM, Cisco, Fidelity Investment gibi Fortune 500 şirketlerinde aralarında bulunduğu birçok şirketin merkezi burada bulunuyor. Sağlık sorunları yaşayanlar ya da ailenizde yaşlı varsa aslına bakarsanız Kuzey Carolina çok iyi bir tercih olabilir. Çünkü sağlık hizmetleri gerçekten gelişmiş Kuzey Carolina'da. Raleigh'nin yaklaşık 470 bin nüfusu var ve ortalama ev fiyatları 360 bin dolar civarında. Aynı zamanda işsizlik oranı 3.1. %3.1 demek Amerika ortalamasının yine altında demek. Raleigh, Kuzey Carolina'daki ortalama maaş yaklaşık 70 bin dolar ve nüfusu 2030 sayımına kadar %20 oranında büyümesi bekleniyor. Bu da zaten yaklaşık 1.4 milyon nüfusa sahip olan Holt metro alanında dikkate alındığında kesin bir sıçramaya sebebiyet verecek gibi duruyor. 3 numara Columbus, Ohio. Columbus, Ohio'nun başkenti ve en kalabalık şehridir. Şehir eyaletin orta kesiminde yer alıyor. Birçok şirket buraya taşınıyor ve bu sayede çok fazla iş imkanı sağlamasıyla popülerliğini arttırıyor. JP Morgan Chase ve Nationwide Insurance gibi birçok Fortune 500 şirketi de burada bulunuyor. Columbus yaklaşık 906 bin nüfusa sahip, tüm metropol alanı ile yaklaşık 2.1 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor. Ortalama ev fiyatları 260 bin dolar ve işsizlik oranı da 2.9. Güzel haber. Ortalama maaşı ise yıllık yaklaşık 57 bin dolar. 2030 nüfusun sayımına kadar da %14 büyümesini bekliyoruz ama bazı araştırmalar Columbus'la ilgili %25'in üzerinde bir büyüme göstereceğine işaret ediyor. 2 numara Phoenix, Arizona. Phoenix, Arizona'nın başkenti ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 5. büyük şehri. Şehir sıcak iklimi, çöl manzarasıyla ünlü, ayrıca gerçekten iyi bir ekonomiye de sahip. Dikkat ederseniz son zamanlarda Amerika'nın ekonomi anlamında ön plana çıkan birkaç şehrinden bir tanesi Phoenix. İlla ki bir yerlerden kulağınıza çalınıyordur. Arizona her ne kadar bize çok uzak, çok böyle çöl gibi gelse de Phoenix parlayan bir yıldız diyebiliriz gerçekten. Tüm metro alanı neredeyse 5 milyon nüfusu sahip. Öyle düşündüğünüz kadar küçük bir yer değil aslında. Ve bu da onu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 11. büyük metro alanı yapıyor. Intel, Boeing, American Express gibi şirketler ev sahibi yapıyor. İstatistiklere gelince Phoenix yaklaşık 1.6 milyon nüfusa sahip. Ortalama ev fiyatları yaklaşık 335 bin dolarla 450 bin dolar aralığında gidiyor geliyor. Şimdi niye gidiyor geliyor diyorum? Çünkü birçok farklı araştırma var. Tek bir araştırmaya bağlı kalmak yanlış olur. Yani 335 bin ile 450 binin ortasını bulduğunuzda aslına bakarsanız tam da bir ortalama çıkartmanız mümkün. Tabi aklınızda, resmi olarak değil. Phoenix'in işsizlik oranı %3.1. Amerika genelinin yine altında. Ortalama yıllık maaşta 67 bin dolar. Büyüme tahminleri konusunda çelişkili tahminlere sahip bir yer aslında, tıpkı ev fiyatlarında olduğu gibi. Bazı araştırmalar %17 büyüme beklenirken bazı araştırmalarda %27-28'lere kadar çıkacağını düşünüyor. Ne zamana kadar? 2030 nüfus sayımına kadar. Efendim ve 1 numara Austin, Texas. Austin, Büyük Texas eyaletinin başkenti ve canlı müzik aktiviteleri, teknoloji endüstrisi ve rahat yaşam tarzıyla tanınır. Teksas'taki tüm hippilerin gitmeyi seçtiği yer burasıdır desek yalan olmaz. Şehir ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük üniversitelerden biri olan Texas Üniversitesi'ne de ev sahipliği yapıyor. Şehrin içinde başlayan Colorado Nehri bulunuyor ve Austin, Texas'ın nüfusu yaklaşık 964 bin kişi. Metro alanıyla birlikte 2.4 milyon kişiye ev sahipliğini yaptığını söyleyebiliriz. Austin, Texas'ta bir kere bulundum. SXSW fuarına gitmiştim. Gerçekten de farklı insanlar, farklı işler, farklı çehreler,
bir sürü farklı şeyi bir arada görebileceğiniz bir yer. Burada bir ev satın almak istiyorsanız eğer 460 bin dolar ortalamayı gözden çıkartmanız gerekecek. Tabi bulacağınız evin fiyatına göre de değişir. İşsizlik oranları çok düşük, 2.8'lere varıyor ve hatta buna nazaran maaşlar da çok iyi. Yıllık yaklaşık 81 bin dolarlık bir ortalama gelirden bahsediyoruz. Yani yaşam maliyetleri, ev fiyatları, düşük işsizlik oranına baktığınızda bu maaşlar oldukça cezbedici. Austin, Texas'ın 2030 nüfus sayımına kadar da %29 oranında büyümesi bekleniyor. Efendim umarım video sizin için faydalı olmuştur. 10 trend şehri, 2023 yılında insanların taşınmayı en çok istediği 10 trend şehri ve detaylarını sizlerle paylaştım. Eğer Amerika'ya taşınmayı düşünüyorsanız ya da Amerika içinde taşınmayı düşünüyorsanız fikirlerinizi mutlaka bekliyorum. Yorum bölümüne mutlaka yazın. En kısa zamanda yeni videoyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.